Bu video neden milyonlarca kez izlendi? Gerçekten anlatılanlar doğru mu? Yoksa iddia edildiği gibi yalnızca tartışmalı söylemlerden mi oluşuyor? CHP animasyonunu hep birlikte analiz ediyoruz. Yandık. Ne oldu? Yolsuzluk ihbarları var. Hapı yuttur. Çok iyi bir fikrim var. Çok da şey yapmadılar ya. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Hemen. İlk iddia Ekrem İmamoğlu'nun seçimlere 4 yıl kala adaylığını ilan etmesiydi. Bu dünya genelinde ve Cumhuriyet tarihinde bir ilkti. Zira hiç kimse 5 yıllık bir dönemde seçime daha 4 yıl varken durduk yere adaylığını ilan etmemişti. Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyor. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek. Böylece operasyon yapamazlar. Ama seçime 4 yıl var. Parti içi ön seçim yaparız. Mansur kazanır. Evet ama ya seçime girmezse yüzde kaç alır? 0. Ben kaç alırım peki? %100. Düşünsene, Kuzey Kore lideri bile bu kadar oy alamıyor. Bir taşla bir sürü kuş vuruyoruz. Hayvan hakları ihlali diye sosyalist internasyonelden atmasınlar. Üyelerimizden ve dayanışma sandığından Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir. Bir cumhurbaşkanı adayı yargılanırken parti içinde tek adayla seçim yaptılar. Yani CHP'liler kendileri çalıp kendileri oynadılar ve oyları da kendileri saydılar. Bunun adına da şaka gibi demokrasi dediler. Ekrem, operasyon geliyor. Dikkatli ol. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım artık. Hiçbir şey yapamazlar. Ama belediyeleri silkeleyin dedi Cumhurbaşkanı. Gelsin de silkelesin bakalım. Hadi gel de silkele. Savcılık soruşturmaları ve diğer hukuki süreçler başlatıldıktan sonra yargı harekete geçti. Cumhurbaşkanımız da bu konuda uyarılarda bulundu. SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyor. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var. Silkelemende fayda var. Benim şahsi kanaatim ise İmamoğlu'nun kibri yaklaşan süreci görmesine engel oldu. Silkeleyin. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yürüyen gel silkele. Hadi bakalım. Varsa yürüyen gel silkele. Diyor ki belediyeleri biraz daha silkeleyin. Bizim Ekrem Başkan dedi ki silkeleme güreş meydanında olur. Bizim Manisa'da bilhassa Akhisar Türkiye'nin en çok zeytin ağacı olan en bereketli topraklarından bir tanesidir Akhisar ilçemiz. Silkeleme bizim orada da zeytin ağacında olur. O verimli zeytin ağacından aldığını alırsın. Son kalanlarda kalmasın diye silkelerler o ağacı. Peki sonuç ne oldu? Ekrem İmamoğlu silkelendi. Halledin diyorum ya. Sen şimdi buradasın ya. Ben bir şey olsam ya. Aday. Duymamış olayım. Yok şey açısından. Diploman da geçersiz artık. Gelelim diploma ile ilgili o iddialara. İmamoğlu 1988'de sınavdan 389 puan almış. Bu puanla Türkiye'de hiçbir üniversiteye giremiyor. Kazanamayınca Kıbrıs'a gidiyor. Oradan da usulsüz geçişle diploma aldığı söyleniyor. İngilizce okudum diyor ama konuştuğu dil anaokulu seviyesinde. Benim anaokulumdaki yeğenim ondan daha akıcı konuşuyor. Şimdi şu videoya hep birlikte göz atalım. Sonrasında araştırmaya başladım. Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi yazıyordu. Zaten Kıbrıs olunca bir şüphelendim. Sonrasında araştırdım ve YÖK denkliği olmadığını fark ettim. Ekrem İmamoğlu 1990 yılında Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden geçiş yapıyor. Ancak Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK denkliği 1993 yılında veriliyordu.
Ben bunu gördüm. Usulsüzlük olduğu çok belliydi. YÖK'ün yani denklik vermediği bir kurumdu. Sonrasında suç duyurusunda bulundum. Zaten kendisi de Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi diye geçiş yapmış. Ya, evrakta sahtecilik de var. Sonrasında da iş buraya geldi. Soruşturma açıldı. Kamu davasına döndü. Ve verdiğim hukuk... Sen şimdi üniversiteye hazırlanman gerekiyor ya. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konsantre dağıtmasın diye. Doymamış olayım. Öneriydi sadece. Sana kötü bir haberim var. Delege satın aldığımız ortaya çıkmış. Ne var bunda? Fatih'i kaybedebiliriz. Mutlak gelebilir. Ona cesaret edemezler. Mutlak çıkarsa UFO'lar iner. Uzaylılar işgale gelir. Güneşte patlamalar olur. Hayatta yapamazlar. Mahkeme mutlak butlan kararı. Uzunca bir süre Butlan'ı kabul etmediler. Hatta aynı cenazeye iki ayrı CHP Genel Başkanı Çeleng'i gönderdikleri bile oldu. Sanki Çeleng'in üzerine Genel Başkan yazınca CHP Genel Başkanı olunuyormuş gibi. Ben de boş durmadım tabii. Tuttum kendi çelengimi yaptım. Üstelik benim çelengim daha çok sevildi. Sadece Instagram'da 862 bin kişi gördü. Allah'tan tamamı CHP'den atılmış isimlerden oluşan ve içlerinde tek bir yeni milletvekili bile olmayan, sözde yeni partiyi kurdular da bu çelenk işi çözüldü. Bu arada Özgür Özel Anıtkabir'e sahte çelenk koyarken bütün Türkiye'ye de kendini rezil etmişti. Verdi. Çok da şey olmadı ya. Çok iyi bir fikrim var. Kanıt videolarını vaktinizi almamak için alıntılar halinde paylaştım. Tamamını izlemek isterseniz ekrandaki video numaralarına göre açıklamalardaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bahsettiğim iddialarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Yorumlarınıza değer veriyor ve elimizden geldiğince hepsini tek tek cevaplamaya çalışıyoruz. Eğer bu videoda yeterince beğeni ve yorum olursa bu kez Butlan videosu animasyonu ile ilgili de detaylı bir analiz videosu çekmeyi planlıyorum. Eğer o videonun da analizini istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmanız gerçekten son derece önemli. Son olarak önemli bir not, bu videoda yer verdiğim değerlendirmeler tamamen şahsi fikrimdir. Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir kişi hakkında kesin hüküm vermiyorum. Paylaştığım görüntü ve içerikler kamuoyuna açık kaynaklarda yer alan yayınlardır. Amacım ise videoda dile getirilen iddialarla ne ölçüde örtüştüğünü sizlerin değerlendirmesine sunmak. Kararı her zamanki gibi sizlere bırakıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mutlu günler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da.